Merhaba arkadaşlar, örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu şirin küçük çantanın yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için çok kolay bir çalışma olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Böyle güzel şirin çantalar yapalım, gelin hep birlikte. Sapından bu çiçeklerine varana kadar her şeyin anlatımı videomda mevcut arkadaşlarım. Şöyle yuvarlak, bakın, çocuk kullanacağı için astar geçirmedim. Hani büyükler kendinize yapacaksanız içerisine bir astar geçirerek böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, modelimi yaparken şu şekilde arkadaşlarım Lady Yarn isimli uçan iplik isimli bir ip kullandım. Böyle çok yumuşacık, gayet bir ip. Bunun iki rengini kullandım gördüğünüz gibi ve tığım ise 2,20 milim oldu arkadaşlarım yaparken. Evet, şimdi hemen yapımına geçelim arkadaşlarım. İlk sırada bir tane sihirli halka yapıyorum, içerisinden geçiriyorum ve bu halkamın içerisine şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum, üzerine alıyorum ve 8 tane ikili trabzanla devam ediyorum. Bir tane zincirimiz olacak. 7 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 3 4 5 6 ve 7. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Birleştiriyorum arkadaşlarım bu şekilde. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Her bir yerin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve sayımı 16'ya çıkartıyorum. Bakın, hepsinden 1 2, bu şekilde bütün etrafını çevirelim. Dördüncü sırada ise 1 2 3 tane yine zincir çekip 2 tane bir araya yaptım, 2 tane bu şekilde yapıyorum. Üçüncüye 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlarım, bir tanesi 2 tanesine tekli yaptım, üçüncüye ikili yaptım. Bu şekilde çantamızı büyüteceğiz. Yani bu taban kısmını ne kadar istiyorsak bir üst sırada mesela bu 2 yaptığımız sayıyı 3'e çıkartıp dördüncüyü arttırarak, bu şekilde arttırarak devam edecek. Ve dilediğimiz büyüklüğe geldiğimizde ise üst kısmının yapımına geçeceğiz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, bu büyüklük benim için yeterli olduğu için hemen şöyle tutuyorum buradan ve bir tane zincir çektim, geldim şu hemen ilkinin içerisinden şu şekilde giriş yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Artık üst kısmına geçmiş bulunuyoruz arkadaşlarım. Şöyle hepsinden, bakın, şöyle iç kısmından birer tane ilmek çıkartarak etrafını çeviriyorum ve bunun üzerine bu şeydeki yüksekliği dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şöyle 5 sıra 6 sıra yapalım bu şekilde. Bir sonraki sırada zaten bunun üzerinden geçeceğiz bu şekilde. Şöyle alalım. Çantamızın taban kısmını oluşturduk. Şimdi üst kısmına geçiş yaptık arkadaşlar. Evet, şimdi taban kısmını bakın bu şekilde yaptım. Normalde bu tarafı iç tarafı, bu tarafı dışı. Şimdi ip değişikliği yapacağım arkadaşlar. Dilerseniz yapmaya da bilirsiniz tabii ki de. Şöyle burada biraz daha farklı bir şekilde şöyle birleştirelim. Evet, 2 tane zincirle tutundum. Şimdi devam ediyorum. Bir tanesini atlayıp bir tane zincir çekmiştim. Hemen diğerine geçiyorum. Bakın, şöyle aradan aldım ve sık iğne ile devam ediyorum. Bir tane zincir, bir tane sık iğne şeklinde devam edeceğiz ve dilediğimiz boyuta geldiğinde artık bırakacağız arkadaşlar. Şöyle
Bakın şu aralardan giriş yapıyorum ve oralardan alarak devam ediyorum. Hep aynı tarafa döndüğümüz için bir üst sırayı da, onu da biraz gösterelim. Şöyle şuradan aldım mesela. Bakın şu aradan giriş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Evet, bakın şöyle devam edeceğiz. Ve dilediğimiz boyuta geldiğinde ise artık çantamızı büyük oranda tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu kısmını bu kadar yaptım. Çünkü bir çocuk çantası yapacağım ben. Çocuk kullanacağı için bu şekilde bakın bir görüntüye sahip oldu. En üstüne yine böyle 2 sıra bu renk ile ikili trabzanlarla çevirdim. Bu aralarda birer zincir çekmiştik arkadaşlar. Orayı hiç atlama, yani zincirlerin içerisinden alarak, arada zincir çekmeyerek yaptım ve biraz da böyle toparlanmasını istediğim için bir sıra tekrar kahverengi diğer rengimizden yaparken bakın şöyle 4 tane yaptım. 2 tane zincir çektim araya ve 4 tane tekrar bu şekilde bu rengimi geçtim. Daha sonra üzerine 2 sıra şeklinde yine ikili trabzanlarla çevirdim ve en son sırasında şimdi burada şöyle birazcık hani görüntüsü daha güzel, hoş olsun diye bir de çocuk kullanacağı için 5 tane zincir çektim ve ters sık iğne ile bu kenarı böyle kıvrımlı kıvrımlı güzel dursun diye böyle bir işlem yaptım arkadaşlar. 2 3 4 5, onu da bu şekilde bakın şöyle hemen evet, gördüğünüz gibi bu üst kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir sıra şeklinde arkadaşlarım şu yerden bir daha üzerinden geçmek istiyorum. Onun için bakın şöyle girdim, ikisinin arasından ikili trabzanımın arasından giriş yaptım. Diğer renk ipimi takıyorum. Üzerine alıyorum ve bir ileriye geçiyorum. Atlıyorum. Ters sık iğne tekniğiyle bu kısmını çevirelim arkadaşlar. Şu şekilde birer tane atlayalım arada. Bakın birini atlayıp diğerinden giriş yapıp bu şekilde çevirelim bu kısmını. Bu arada bu tamamen tercih meselesi, yapmaya da bilirsiniz ama yaparsanız da bakın böyle üstü ve altı birbirine uyumlu bir şekilde gözükmesine neden olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın alt kısmını da bu şekilde çevirdim. Şimdi sap kısmına geldik. Sap kısmını da dilediğiniz uzunlukta, böyle çocuk kullanacağı için ben biraz küçük yaptım tabii ki. Şöyle zincirler çektim yani. Ve daha sonra üzerinde her bir zincirin içerisinden bir tane ikili trabzan yaparak burayı tamamlayacağım. Şimdi şöyle bir tane bağladım. Diğer ipimle yine arasına böyle renk versin, güzel dursun diye. Evet, diğer ipimi bağladım bu şekilde. Bu alt kısmına geçiyorum arkadaşlarım şöyle. Burada 3 tane zincir çekiyorum ve her birisinin içerisinden bakın şu şekilde ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Yine bu aralardan giriş yapıyoruz arkadaşlarım. Bakın şu aralardan. Ve bir sırada bunu yaptıktan sonra tekrar üzerine diğer renk ipimizle bu şekilde aldım. Yine 3 tane zincir çektim. Hep düz kısmı geldi bakın. Tersinden devam etmemek için de bakın bu şekilde bu kısmını tamamlayalım ve artık çantamıza ekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, sap kısmını da bu şekilde
önce buraya ekleyerek buradan geldim. Şimdi tam karşılık gelen kısmına da burayı ekleyeceğim. Şöyle onu da göstereyim. Böyle bilmeyen arkadaşlarım varsa şu şekilde tam bunun karşı gelen kısmına böyle şey de olmasın diye buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, bakın saf kısmını da tamamladık. Şimdi bu kısımdan geçecek ve ağzını bu şekilde toplayacak bir şöyle ip yapacağız. Onu da arkadaşlarım şöyle yine zincirler çekiyorum ilk başta. Evet, bu boyutta bir zincir bize yeterli olacaktır. Şimdi aynı boyutta diğer renk ipimizle de zincirler çekiyorum. İkisini birlikte arkadaşlarım geçireceğim. Ondan dolayı iki eşit boyutta şöyle zincirler çekelim. Diğeri de aynı boyuta geldiğinde burayı şu şekilde tutuyorum. Birleştiriyorum ikisini. Buraya bir boncuk da takabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi yapacağım gibi şöyle bir değişik yuvarlak bir şey de yapabiliriz. Şöyle yaptım ve sık iğneler ile çeviriyorum ve daha sonra buraya 1 2 3 tane zincir çektim, üzerine bir doladım ve bu yapmış olduğum halkanın içerisine şöyle yaprak gibi 1 2 3 4 tane sıkı ikili trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çekip aynı yuvaya tekrar giriş yapıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çektim. Yine yanına hemen 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çektim, birleştirdim. 1 2 3 tane zincir çektim, tekrar aynı yere bir çiçek gibi durması için arkadaşlarım bu. Şimdi bunu bu tarafa yaptıktan sonra diğer tarafa da ipimizi bu deliklerden geçirdikten sonra bir tane de diğer tarafa yapalım arkadaşlar. 4 yaprak olur, 3 yaprak olur, 5 yaprak olur. Bu halkayı ne kadar büyük yaparsanız ona göre içini doldurarak böyle bir çiçek haline getirebilirsiniz. Ve bu kısmı tamamladım. Şimdi bunu kopartıyorum. Buradan kestim ve bunu da arkadan şöyle evet, etrafını çevirdim, geldim şöyle tekrar buradan diğerine başlangıç yerimizden çıkarttım ve birleştiriyorum. Şöyle bakın, torba gibi ikisini de birleştirdim. Şimdi ise bu yerine
Yine burada yaptığımız gibi böyle küçük bir çiçek yapalım. Böyle güzel bir çalışma ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bir de şey söylemek istiyorum. Eğer bu şeylerden biraz daha hani çocuk kullanacağı için süslü olmasını istediğim için şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Bu minik çiçeklerden birkaç tane de şöyle serpiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde halkanın içerisine dörtlü ya da beşli yapraklarla çiçek yapıp 2 3 4 1 2 3 zincir içine giriş yaptım. 1 2 3 zincir. Bir başka yaprağıma geçiyorum. 3 4 Evet, bu şekilde yaptım. Çekiyorum şöyle. Yapmak isterseniz arkadaşlar, bu illaki böyle olacak diye bir şey yok. Şimdi bunu da buradan kesiyorum. Ve bunu çantamın şöyle yerlerine ekliyorum arkadaşlar. Şu ağzını açalım. Serpiştirebilirsiniz yani dilediğiniz yerine. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, böylelikle bakın çantamızı hazırlamış bulunmaktayım. Şöyle birkaç tane daha çiçek yaptım. Sizler de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz bu çiçekleri. Dilediğiniz sıklıkla da koyabilirsiniz ya da koymadan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben çocuk olduğu için hani böyle biraz daha şirin gözüksün diye böyle bir çalışma yaptım arkadaşlar. Evet, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.